Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Görmekte olduğunuz bu kapüşonlu tığ işi bebek hırkasını bugün sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Bakın çok güzel görünümlü bir hırka. Rengiyle de modeliyle de hem kız hem erkek bebekleriniz için çok rahat uygulayabileceğiniz bir model arkadaşlar. Tamamen tığ işi teknikleri kullanarak yaptım. Hırkamızın örgüsüne roba bölümü için zincirler çekerek başlıyoruz. Roba bölümünü arttırmalar yaparak istediğimiz ölçüye getiriyoruz. Daha sonra kolları gövdeden ayırıyoruz. Önce gövde bölümünü örüp istediğimiz yüksekliğe geldikten sonra bitiriyoruz. Kolların örgüsüne geçiyoruz. Kolların örgüsünde bitirdikten sonra kapüşon bölümünü bakın bu robanın başlangıç yerinden trabzanlar yaparak örmeye başlıyoruz. Kapüşonun bitiminde kenar kısımlarına da bakın bu pat kısımlarına hem kapüşon bölümünde hem ön bölümde patlar yaparak hırkayı bitiriyoruz. Hırkanın kollarını bakın uzun yapıyorum ben. Hem model oluyor, geriye kıvırarak kullanabiliyoruz. Kolların ucunda uygulamış olduğum bu modeli etek ucunda da uyguladım. Bakın bir bütünlük sağladık hırkamızla. Krem renkli düğme dikmeyi tercih ettim ben. Siz hangi rengi uyumlu bulursanız o düğmeyi dikebilirsiniz. Bugünkü hırkamız 3-6 aylık bebekler için bir ölçüde yapıldı. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız bu başlangıç zincir sayısını arttırabilirsiniz. Artan zincir sayılarıyla trabzan sayıları çok olacaktır. Arttırma bölümündeki arttırmaları yaparken de robanın yüksekliğini biraz yüksek tutacaksınızdır. 2 sıra fazladan roba gittiğiniz zaman sayı da artacaktır, hırka da büyüyecektir arkadaşlar. Ben standart bebek ölçü tablosunu bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız hırkayla ilgili standart ölçü tablosunu bulabilirsiniz. 3-6 aylık olan bu kapüşonlu hırkanın örgüsü için 2 yumak ip yeterli. Üzerinde 300 metre yazan 100 gramlık 2 adet ip. İpimin kalınlığına uygun olarak bakın 4 numara tığ kullanıyorum. Biraz kabarık dursun istedim. Mont tarzı vermek için arkadaşlar. Yaptığım ölçüye göre bakın 4 adet düğmeye ihtiyacım var. Malzemelerimiz bu kadar. Hiçbir iğne kullanmıyoruz. İğneyi sadece düğmeleri dikerken kullandık. Tamamen tek parça halinde dikişsiz bir hırka yaptık. Hırkanın yapımında kullanacağımız malzemeler bu kadar. Siz malzemelerinizi hazırlayın. Hep birlikte hırkamızın örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler, kolay gelsin. Hırkanın roba çalışmasına 64 adet zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 64 adet zinciri çekelim. ...64 zinciri çektim. Bakın. Zincirimizin kaç santimlik olduğunu hemen bir ölçelim. Bakın başlangıç noktasıyla birlikte çektirmeden ölçüyorum. Bakın 32 santim. Zincirimizin uzunluğu 32 santim. Şimdiki sırada trabzan çalışması yapacağız. Bu ilk sırayı yaparken roba ayrımlarında yapmış olacağız. Geriye dönüş için 3 adet zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3.
İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 gözenek atlayıp bakın 1, 2, 3 atlayıp dördüncü gözeneğe bir adet trabzan yapıyorum. Bugünkü roba ayrımımız önler 9, kollar 12, arka 18 trabzandan oluşacak. Siz de yapacağınız robanın büyüklüğüne göre, çektiğiniz zincire göre bu roba ayrımlarını hesaplayın. Daha büyük çekecekseniz roba ayrımındaki trabzan sayılarını ona göre yerleştirmeniz gerekecek. İlk ön bölüm için 9 adet trabzanı yapalım. Bakın bu geriye döndüğüm 3 zincirlik bölümü bir trabzan olarak ele alıyoruz. Bir trabzan, 2 trabzan, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın hemen bir kontrol edelim. 2, 4, 6, 8 bir de zincirimiz vardı. 9 tane trabzan oldu ön bölüm için. Şimdi yanındaki gözeneğe bakın, şu gözeneğe ayrım bölümü için, arttırma yapacağımız bölüm için bir adet trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Burası ön ile kolun ayrım noktası olacak. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol bölümü için 12 adet trabzan yapıyorum. Bunu saymıyoruz. Burası ayrım noktamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Kol bölümü içinde bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ayrım yerindeki trabzanı koldan saymıyoruz. 12 adet kola trabzan yaptık. Hemen yanındaki gözeneğe geçiyorum. Kol ile arka bölümü ayıracak ayrım için bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın V şekli elde ettik. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölüm için 18 adet trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Arka bölüm için de 18 adet trabzanı yaptık. Arka ile diğer kol bölümünü ayıracak ayrım için hemen yanındaki gözeneğe bakın. Bir sonraki gözeneğe bir adet trabzan yapıyorum.
Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol bölümü için 12 adet trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kol bölümü içinde 12 adet trabzanı yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki gözeneğin içerisine kol ile diğer ön bölümü ayıracak ayrım çizgisi için bir trabzan yaptım. 1 2 zincir, aynı gözeneğe ön bölümün ayrım çizgisi için trabzan yaptım. Bakın, ön bölüm için 9 adet trabzan yapmıştık diğer tarafta. Burada da aynı şekilde 9 adet trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve son trabzanımız 9. 9 adet trabzanı yaptık. Robamızı da şekillendirmiş olduk. Bakın bu şekilde. Robamızın bu ilk sırasında önlerde 9, kollarda 12'şer, arka 18 trabzandan oluştu. 1, 2, 3, 4 noktadan da arttırma bölümlerini belirlemiş olduk. Hemen ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırası için üst sıraya çıkmak için bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk gördüğüm gözeneğin içerisine bir adet ilk trabzanımı yapıyorum. Takip eden trabzanları arttırma bölümüne kadar trabzanlar yapıyoruz. Bakın, ön bölümdeki son trabzana trabzan yaptım. Arttırma bölümündeyim. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu son trabzanın tepe noktasına bir trabzan daha yapıyorum. Hemen yanındaki boşluktan 2 zincir çektiğimiz boşluktan ön bölüm için bir arttırma yaptım. Trabzan olarak 1 2 zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Boşluktan kol bölümü için ilk arttırmayı yapıyorum. Trabzan halinde ipi tığın üzerine alıyorum. Koldaki ilk trabzanın tepe noktasına bir adet trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Aynı trabzanın tepe noktasına bir trabzan daha yapıyorum. 2 arttırma yapmış oldum. Bakın, İpi tığın üzerine alıyorum. Bu arttırma noktasına kadar bütün trabzanlara birer defa trabzanlar yapıyoruz. Bakın, kol ile arka bölümü ayıran ayrım noktasına geldim. Burada da aynı şekilde bu koldaki son trabzanın
tepe noktasına bir trabzan daha yapıyorum. Bir trabzan arttırma yapmış oldum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol bölümü için bir arttırma yapıyorum. Boşluğa trabzan yaparak 1 2 zincir çekiyorum. Arka bölüm için boşluktan bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Arka bölümün ilk trabzanına bir trabzan yaptım. Aynı trabzanın tepe noktasına bir trabzan daha yapıyorum. Takip eden trabzanları diğer arttırma bölümüne kadar birer defa trabzanlar yapıyoruz. Bakın arka bölümdeki son trabzana bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıp aynı trabzanın tepe noktasına bir trabzan daha yapıyorum. Arka bölüm için boşluktan bir trabzan yaptım. 1 2 zincir. Kol bölümü için boşluktan bir trabzan yaptım. Kolun ilk trabzanına bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Aynı trabzanın tepe noktasına bir trabzan daha yapıyorum. Koldaki diğer trabzanları ayrım noktasına kadar trabzanlar yapıyoruz. Bakın koldaki son trabzana trabzan yapıyorum. Aynı trabzana bir trabzan daha yapıyorum. Kol için boşluğa bir trabzan yaptım. 1 2 zincir. Ön bölüm için boşluğa bir trabzan yapıyorum. Ön bölümün ilk trabzanına bir trabzan yaptım. Aynı trabzanın tepe noktasına bir trabzan daha yapıyorum. Takip edenleri sıra sonuna kadar birer defa trabzanlar yapıyoruz. Son 3 zincir çekerek oluşturduğumuz bir trabzan vardı. Onun da bakın bu şekilde bir trabzan yaptım. Bu sırada da bir robamızın görüntüsüne bakalım. Bakın bu şekilde bayağı bir şekillendi roba çalışmamız. 3. sıraya çıkıyoruz. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum, ipi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanın tepe noktasına bir adet trabzan yapıyorum. Ayrım noktasına kadar bütün trabzanların üzerine birer defa trabzanlar yapıyorum.
öndeki son trabzan üzerine bakın trabzan yaptım bir defa. Bu sırada bu son trabzana bir trabzan daha yapmıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen boşluktan bir trabzan yapıyorum. Bir alt sırada bu son trabzana da bir adet trabzan yaparak 2 tane fazladan trabzan yapmıştık. Bu sırada birer defa arttırma yapacağız. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol bölümü için boşluktan bir trabzan yaptım. Kolun ilk trabzanına bir adet trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Takip eden trabzanlara trabzanlar yapıyorum. Bakın kolda da bu ilk trabzana bir tane trabzan yaptık. İkinciyi yapmadım. Diğer arttırma bölümüne kadar trabzanlara trabzan olarak devam edelim. Bakın sonuna geliyorum. Kol bölümünde. Son trabzanı yaptım. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapmıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Boşluktan bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir. Arka bölüm için boşluktan bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Arka bölümün trabzanlarının tepe noktalarına birer defa trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde devam edecek. Diğer ayrım noktasına kadar robamızın çalışması bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu sırada arttırma bölümlerinde sadece boşluklara batarak ön bölüm için bir arttırma, kol bölümü için bir buradan arttırma yaptık. Arka bölüm için de boşluktan bir buradan arttırma yapacağız. Kol bölümü için de aynı şekilde. Ön bölüm için de yine boşluktan bir arttırma yaparak bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Bir sonraki sırada bir alt sırada yaptığımız gibi ön bölümün bu son trabzanından bir arttırma yapacağız. Bir de boşluktan arttırma yapacağız. Kolda da aynı şekilde bir boşluktan bir ilk ve son trabzanlara birer defa batarak iki burada arttırma yapmış olacağız. Roba çalışmamızı bu şekilde bu iki sıradaki arttırmaların tekrarıyla, yani bir sırada sadece boşluktan arttırma, bir sonraki sırada hem boşluktan hem ilk ve son trabzanlardan birer defa arttırmak üzere roba boyu bitesiye kadar örelim. Benim yapacağım ölçüde bir 8 sıra kadar roba yeterli. 8 sıra trabzan yapıp ben robayı bitireceğim arkadaşlar. Siz daha büyük yapıyorsanız bunu 9, 10, 12 sıraya kadar yükseltebilirsiniz. Bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız sizler için hazırlamış olduğum standart bebek ölçü tablosunu takip ederek bu robanın yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Robanın yüksekliğini bitirip gelelim arkadaşlar. Roba çalışmasını arttırma yerlerinden arttırmalar yaparak tamamlayarak geldim arkadaşlar. 8 sıra trabzan yaptım. Bakın 2, 4, 6, 8. 8 sıra sonunda 64 trabzan ile başladığımız roba sayısı ön bölümlerde 21'er trabzan, kollarda 34 trabzan, arka bölümde de 38 trabzan var toplamda. Sayılarını verdik. Hemen kaç santimlik bir roba yüksekliği elde ettiğimizi ölçüyorum.
Bakın 11 santimlik roba yüksekliği var. Bu da benim yapacağım hırkanın yüksekliği için yeterli bir ölçü. Enini ölçelim hemen. Bitirmiş olduğumuz robanın kol altı enini ölçüyorum. Bakın 24 santim. Arkadan ölçüyorum. Bakın arka robayı ölçüyorum. Şu şekilde 24 santim. Robanın arttırma işlemini burada bırakıyorum. Artık kolları gövdeden ayıracağız. Önce gövde kısmını öreceğiz. Daha sonra kol bölümünü örme işlemini yapacağız. Gövde örgüsüne geçiyorum. Bakın hemen bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanları bu arttırma bölümüne kadar trabzanlar yapıyoruz. Ön bölümdeki bütün trabzanların üzerine trabzanlar yaparak arttırma bölümüne geldim. Bakın bu iki zincirlik boşluğa ön bölümün için bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Koldaki trabzanları atlayarak kol ile arkayı ayıran bu ayrım boşluğuna bir adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden trabzanlar yapıyorum. Diğer ayrım noktasına kadar bütün trabzanları trabzan yapalım. Arka bölümdeki trabzanlar yaparak arttırma bölümüne geldim. Bakın arttırma boşluğundan buradan bir adet trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Koldaki bütün trabzanları atlayıp kol ile ön bölümü ayıran bu ayrım bölümüne bakın boşluğa bir adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden trabzanları sıra sonuna kadar trabzanlar yapıyorum. Bakın son trabzanı yapıyorum sıra sonunda. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Gördüğüm bütün trabzanları kol altına kadar trabzanlar yapalım. Kol altına geldim. Bakın kol altında bir zincir çekerek bu şekilde bir görüntü elde etmiştik. Kol altındaki bu bir zincirlik bölüme bakın şu şekilde trabzan yapıyorum. Aynı zincirin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. 2 adet trabzan yaptık bakın. Takip eden trabzanları bakın arka bölümdeki trabzanların tepe noktalarına trabzanlar yapıyorum. Diğer kol altındaki bu bölüme kadar bütün trabzanların tepe noktasına trabzanlar yapalım.
Bakın kol altına geldim yine. Bu kol altında da bu bir zincir çektiğimiz zincirin üzerine 2 adet trabzan yapıyorum. Diğer kol altında da aynı işlemi yapmıştık. 2 adet trabzan yapmıştık. Bakın bir zincirlik bölüme. Buraya da aynı şekilde bu bir zincirin içerisine 2 adet trabzan yaptım bakın. Takip eden trabzanları sıra sonuna kadar trabzanlar yapıyoruz. Ön bölümün son sırasına geldim. Son trabzanları da yapıyorum. Bakın artık hırkada robayı gövdeden ayırmış olduk. Örgümüz artık gövdenin örgüsüyle devam edecek. Bakın kolların görüntüsü bu şekilde. İlk önce bu gövde kısmını öreceğiz. Daha sonra kolları yapacağız arkadaşlar. Trabzan sayılarını aynı sayılarla toplam bir bu kol altından itibaren bakın 1-2 sıra yaptım. Toplamda 12 sıra kadar daha örelim. Ondan sonra 3 sıra daha öreceğiz ama farklı bir işlem yapacağız etek ucunda. Roba yüksekliğini 12 sıra tamamlayıp gelelim, örgümüze devam edelim. Hırkamızın yüksekliğini roba ayrımından itibaren bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra trabzanlar halinde gelerek bu ölçüye geldim arkadaşlar. Hemen birkaç santimlik olduğunu ölçüyorum. Bakın kol altından itibaren 14 santim yükseklik var. Siz bunu daha büyük yapacaksanız, 1 yaş üstü bebekler için yapacaksanız 2 sıra daha trabzan gitmeniz iyi olacaktır. Daha küçük yapıyorsanız bunu 12 sıra değil de 10 sırada bırakabilirsiniz. Şimdi farklı bir model yapacağız. 2 sıra farklı bir model, 2 sıra trabzan yapacağız. 4 sıra daha eklememiz olacak bu hırkada arkadaşlar. Bakın bir zincir çekiyorum. İlk trabzana trabzan olarak trabzan yaptım. Bakın ilk trabzana değil bir trabzan atlayıp ikinci trabzana bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Geriye dönerek atlamış olduğum trabzana bir adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir atlıyorum. İkinci trabzana geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum şu geride kalan trabzana bir adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın üzerindeki gözeneğe bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Geriye atlamış olduğum trabzanın tepe noktasına bir adet trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde çarpı işaretleri elde ediyoruz. Bu sırayı bu şekilde çarpı işaretleri yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar bir gözenek atlayıp trabzan yapıyoruz. Sonraki trabzanı geriye dönerek trabzanın tepe noktasına batıyoruz. Sıra sonuna geldik.
Sonda 2 trabzan denk geldi. Bu şekilde bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu yaptığımız modellerin üzerine gördüğümüz bütün gözeneklere birer adet trabzanlar yapıyoruz. Bu sefer ileriye atlayıp geriye trabzan yapma yok. Hepsini düz trabzanlar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar gördüğümüz bütün gözeneklere bakın. Bu şekilde başka hiçbir işlem yapmadan birer defa batarak trabzanlar yapıyoruz. Sırayı trabzanlar halinde tamamlayarak son trabzana trabzan yaptım bakın. Şimdi tekrar örgüyü çeviriyoruz. Bu trabzanlar önceki trabzanda bir atlayıp trabzan yapıp bir geriye dönme şeklinde model yapmıştık. Aynı modeli bu sırada da uygulayacağız. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın üzerine bir adet trabzan yaptım. Bakın ilk bu trabzana atlıyorum. İkinci trabzana geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Geriye gelerek atlamış olduğum trabzan gözeneğine bir adet trabzan yapıp burada bir çarpı işareti oluşturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğin üzerine bir adet trabzan uyguluyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum bu gözeneğe batarak bir adet trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye geçiyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir atlayıp sonra geriye dönerek trabzan yapma şeklinde çarpıları oluşturalım. Şurada yaptığımız gibi bir sırada trabzan yaparak buraya geri gelelim. Hırkamızın boyunu bitirelim arkadaşlar. Hırkamızda son sırayı da trabzanlar halinde tamamlayarak bakın bitirdim arkadaşlar. Yeterli bir ölçü bu benim yapacağım hırkanın yüksekliği için. Hırka boyunu burada bitiriyoruz. İpimizi burada kesebiliriz artık. Yüksekliğini bitirdik. Şimdi kolları yapmadan önce kapüşonunu yapmak istiyorum. Birlikte bir kapüşonuna başlayalım. Diğer ipin ucunu alıyoruz çünkü bir ip yetmiyor. İkinci ipe geçiyoruz. Kalan ipimi kol yapımında kullanacağım. Kapüşona başlamak için bakın bu yakanın uç noktasına geliyoruz. İlk başlangıçtan ilk trabzanın tepe noktasından bir bağlantı yapıyorum ipimi. Diğer yumak ipe geçtik. Bir zincir çekiyorum. İlk gördüğüm bakın şu trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Takip eden bakın ikinci trabzan var burada, onun içinde bir trabzan yapıyorum. Her trabzanın tepe noktasına birer defa trabzanlar yapıyoruz.
örgü birbirini takip etsin diye tersi, bakın, ters görünümlü yerden trabzan yapıyorum. Robada ayrım yaptığımız kolla ön ve arkanın ayrımlarını belirttiğimiz yere geldik. Oradaki, bakın, trabzanın tepe noktasına bir trabzan yaptım. Aynı gözeneğe bir trabzan daha yaptım. 2 adet trabzan yaptık. Takip eden trabzanlara birer adet trabzanlar yapıyorum. Bakın, yine ayrım yaptığımız yerdeyiz. Buraya da yine bir trabzan yaptım. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yaptım. 2 adet trabzan yaptık, bakın. 1, 2. Takip edenlere birer adet trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde bu roba ayrımlarını yaptığımız yerlere ikişer tane, diğerlerine birer tane olarak, bakın, burada da 2 adet trabzan yapacağız. Bu noktada da 2 adet trabzan yapacağız. Diğer trabzanları birer defa trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Böylece, bakın, kapüşonun başlangıcını da yapmış olduk. Artık kapüşonu bu şekilde düz trabzanlar halinde devam edeceğiz arkadaşlar. Başlangıcımız zaten bu hırkaya başlarken 64 trabzan ile başlamıştık. 64 zincir çekerek 64 trabzan yaparak başlamıştık. Burada da 64 trabzan yaptık. Bir de bu, bakın, arttırma yerlerinde birer tane arttırma yaparak toplam 68 adet trabzanımız var kapüşonda şu anda. Hırkanın kapüşonunun yüksekliğini bu 68 trabzandan oluşan sayılarla bir 21-22 santim kadar örelim gelelim arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece trabzanlardan oluşuyor şapka bölümü. Hırkamızın kapüşon çalışmasını bitirerek geldim. Bakın, bir dikdörtgen şekli elde ettik kapüşon bölümünde. 68 trabzandan oluşuyordu. Bu şapka bölümünün kaç santim olduğunu hemen ölçelim. Enini ölçüyorum. Bakın, uçtan uca 40 santim 40 santim eni var arkadaşlar. Yüksekliğini ölçüyorum. 21-22 santimlik bir yükseklik gerekiyor bize. Bakın, bu şapka bölümünü yapmaya başladığımız yerden itibaren hemen ölçüyorum. 22 santim. Bakın, bu kısımdan başlamıştık. Robanın başlangıç bölümünden
22 santimde yüksekliği var. 68 ilmek, 22 santim yükseklik, 40 santim enindeki şapka bölümünü bitirdik. Şimdi bunun birleştirme kısmını yapalım. Bakın şu şekilde ters tarafını çeviriyorum. Şapkanın iç bölümüne gelecek olan kısmı, ilmeğimiz orada duruyor. Bu taraftan şu ilk gözenekten, bakın ilk trabzanın tepe noktasından tığımı takıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği çekiyorum. Bakın bağlantısını yaptım iki ucun. Bakın şu ikinci gözeneğe tığ takıyorum. Karşıdan da ikinci gözeneğe tığ taktım. Karşılıklı geliyor. İlmeği aldım, ipi çektim. Bakın bir defada çıkardım. Kaydırma tekniği yapıyoruz burada. Bakın ikinci gözeneğe tığ taktım. Karşı bölümdeki ikinci gözeneğe de tığ taktım. İpi aldım. Çektim. İlmeğin içerisinden geçiriyorum. Bu karşılıklı ilmeklerin birbirine denk gelmesi gerekiyor. Atlama yapmadan karşılıklı bütün ilmekleri bakın şu şekilde almaya dikkat edelim. Buraya kadar bütün ilmekleri bu şekilde kapatalım. Şapkanın işini bitirelim. Son noktaya geldim bakın. Bir sağlamlaştırdım. İşimi bitirdim. İpimi burada kesebilirim. Kapüşon şapkamızın tepe görüntüsü bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bu kestiğimiz ipin ucunu tığ yardımıyla iç kısımdan geçirelim. Geriye kalan ipin ucunu keselim. Temizlik işini yapabilirsiniz daha sonra. Bakın güzel bir kapüşon yaptık. Şimdi kolun çalışmasını da yapalım. Daha sonra bu ön patların çalışmasını birlikte yapacağız. Ben bir kolunu hazırladım. Bakın bu şekilde. Şimdi aynı şekilde diğer kolu da hazırlayalım. Örgüsünü bitirelim. Kol çalışmasına geçiyoruz hemen. Bakın bu kol altındaki bir zincir çektiğimiz nokta vardı. Gövdeyi yaparken o noktaya ipimizi sabitliyoruz. Bakın bir ilmek çıkardım. Sağlamlaştırmak için bir zincir çekiyorum. Örgümün geliş şekline bakıyorum. Bakın bu şekilde gelmişim. Şimdi şu kısımdan gitmem gerekiyor. Geliş yönüne göre şu şekilde bakın bu arttırma bölümündeki boşluktan bir trabzan yapıyorum ama çıkartmıyorum. Orada kol altında bir boşluk oluşmasın diye yapıyoruz bunu arkadaşlar. Hemen
Bu kol bölümündeki ilk trabzanın tepe noktasına batıp bir trabzan yapıyor gibi yapıyorum. İkinci ilmeği çıkartmıyorum. İkisini bir çekiyorum. Bakın tek ilmek oluştu burada. Ama boşlukta olmadı. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden trabzanları trabzanlar yapıyorum. Başladığımız bu noktaya kadar, kol altına kadar bu şekilde bütün trabzanların üzerine birer adet trabzanlar yapalım. Şeklinin bozulmaması için başlangıçta hangi sırada bitirdiğimize dikkat edelim. Bakın benim tersten denk geldi. Tersten trabzan yapıyorum. Sizin belki düz denk gelmiştir. O zaman düzden yapmanız gerekir. Görüntüyü bozmamak için bu şekilde yapıyoruz. Bakın kol altına geldim. Başlangıçta yaptığımız gibi burada boşluk olmaması için bakın bu koldaki son trabzana bir trabzan yapıyor gibi yapıyorum. Bir defa çıkartıyorum. İpi tığın üzerinde tutuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Boşluktan bakın batıyorum. Bir trabzan yapıyor gibi yapıyorum. İpi tığın üzerinde tutup 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Bakın 2 trabzan yaptık ama tek trabzan görüntüsü elde ettik. Bu başlangıç noktasıyla sabitliyoruz sıramızı. Kapattık. Bakın kapatma tekniğiyle de kapadım. Örgüyü çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmak için bakın bu gördüğüm ilk gözeneğin içerisine, şu gözeneğin içerisine bir adet trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanları trabzanlar yapıyorum. Kol altına kadar bu şekilde bütün trabzanlara trabzanlar yaparak devam edelim. Benim yaptığım hırkanın büyüklüğünde kolda 34 adet trabzan var. Bakın son trabzanı yapıyorum. Bu ilk başladığımız trabzan var. Bu sıraya başlarken onunla bakın tepe noktasıyla kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. Bir sırada toplam 34 adet trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sizin yaptığınız ölçüde farklı olabilir. Bu örgüyü çeviriyorum. Daha büyük yapıyorsanız bu sayı daha çok olacaktır sizde. Yeni doğan için yapıyorsanız da 34 değil de 30 trabzan yeterli olacaktır. Kol çalışması bu şekilde devam edecek. Kol altlarında örgüyü çevirmeyi unutmayalım. Gövde ile aynı görüntüyü elde etmeyiz, yoksa düz yuvarlak şekline gidildiği zaman görüntü farklılığı oluşuyor. Bu şekilde 34 trabzandan oluşan kol boyunu bir 14-15 sıra kadar örelim gelelim. Bu kol ucundaki çalışmayı sizinle birlikte yapalım. Başlamış olduğumuz kolu trabzanlar halinde bakın 14 sıra olarak tamamladım. 34 trabzandan oluşan 14 sıra boyunda bir kol elde ettim. Şimdi bu kol ucuna bakın, ben diğer kolu hazırlamıştım. Oradaki gibi şu şekilde bir sıra çarpı işareti yapacağız. Aynı bu etek ucunda uyguladığımız gibi bir sırada çakma trabzan gideceğiz uç kısmında. Hemen tığ elime alıyorum. Bakın gelişine göre düz kısmı bana bakıyor. Hırkanın yönünün
İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk trabzanı bakın trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir gözenek atlıyorum. Buna yapmıyorum. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına bir adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu atlamış olduğum gerideki trabzanın tepe noktasına bir adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir atlıyorum. İkinci trabzana trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Geride atlamış olduğum trabzana trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir atlıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Atlamış olduğumuz trabzana yeniden bir trabzan yapıyoruz. Burada çarpı işareti oluşturuyoruz bakın. Çarpı şeklinde trabzanlar yaparak bakın kol ucunu tamamlıyorum. Sonda bakın bir tane trabzanım kaldı. Onun da tepe noktasına batıyorum. Başlangıçtaki trabzan ile kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Bu şekilde bakın çapraz görüntülü bir sıra elde ettik. Bir zincir çekiyorum. Son sırasını yapıyoruz. Ucunu kapatma işlemi. Bakın ilk gördüğüm gözeneğe bir adet çakma trabzan yapıyorum. Diğer adıyla kısa trabzan oluyor. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın batıyorum, trabzan yapıyor gibi bir defada çekiyorum ama iki defada çıkartmıyorum. Bu şekilde kol ucunu tamamlayalım. Başladığımız noktaya kadar çakma trabzanları yapalım. Bakın kol ucunda son trabzanın tepe noktasına da bir adet çakma trabzan yaptım. Başlangıçtaki bu gözenek ile ilmeği takıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. İpimizi artık burada kesebiliriz. Bu şekilde hırkanın kollarını ve gövde örgüsünü bitirmiş olduk. Bakın kol ucunda bu şekilde bükeceğiz geriye. Hem daha uzun süre kullanacak bebeğimiz hem de spor bir görüntü elde etmiş olacağız. Bakın. Örgüsünü bitirdik. Şimdi bu ön patlarda ön pat çalışması ve etek ucunda kapatma işlemini yapalım. Hırkamızı bitirelim arkadaşlar. Ön pat için bu ön bölümün bakın bu etek ucundan ipimi bağlantı yapıyorum. İlk gördüğüm gözeneğe bir adet sık iğne yapıyorum.
takip eden bakın trabzanın boşluğundan bir sık iğne yaptım. İkinci sıradaki trabzanın bu iki gözeneği var. Onlara da birer adet sık iğne yaptım. Sık iğne şeklinde ön pat çalışmasını yapıyoruz. Bir sıra bu ön patı, kapüşonun ön bölümünü ve diğer ön patı bu noktaya kadar sık iğne yapıyoruz. Diğer etek ucuna kadar. Bakın diğer etek ucuna geldim arkadaşlar. Son gözeneği de sık iğne yaptım. Bu uçtan başlamıştık sık iğne yapmaya. Bakın ön patı, kapüşonun ön çevresini ve diğer ön patı sık iğne şeklinde buraya kadar geldim. Şimdi ikinci sıramızı gideceğiz. İkinci sıramızı yaparken bu ön patta düğmelerin yerlerini de belirleyeceğiz arkadaşlar. Hemen düğmeleri, yani düğme iliklerini nereye yapacağımı işaretliyorum. Bakın kapüşon bölümünü şöyle büktüğümüz zaman siz de yapmış olduğunuz hırkaya ayarlama yapabilirsiniz. İlk düğmeyi nereye dikeceğimizi ayarlayalım. Diğer düğmeleri daha sonra onunla uygun olarak ayarlama yapacağız. İlk düğmeyi bakın şu kısma dikersek bebeğin boynunu sıkmayacak ve güzel duracaktır. Şu kısma bir adet düğme için işaret takıyorum. İlk işaretim burada. Tamamını düğmeli yapmak istiyorum bu hırkada. Mont tarzı bir hırka olduğu için hemen bakın yapmış olduğum bu sık iğneleri sayıyorum ki düğme aralıkları eşit olsun. İlk işaretimizi buraya yapmıştık. Bakın sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 10. sık iğneye şu şekilde bir işaret takıyorum. İkinci düğme için. Hemen tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Üçüncü düğme için bakın işaret takıyorum. Dördüncü düğmeye geçiyoruz. Onun için de sayıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. Bu da dördüncü ve son düğmemiz için işaret yerimiz. Bu işaret yaptığımız yerlere dikeceğimiz düğme için ilik yere yapacağız. Şimdi hemen ikinci sıramıza başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın örgüyü çeviriyorum. Bu sırada çakma trabzan yapmak istiyorum. Bakın şu şekilde ipi tığın üzerine aldım. Çakma trabzan yapıyorum. Trabzan yapıyor gibi yapıyorum. Bir defa da çekiyorum. Kısa trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde bu kapüşonun başladığı yere kadar bu çakma trabzanlara devam edelim. İlik düğme iliğini diğer tarafa yapacağız. Bakın kapüşonun başladığımız noktasına geliyorum. Çakma trabzanlar yaparak geldim buraya kadar. Bu ön patta
buradan itibaren artık trabzan yapacağız. Bakın bu şekilde bir ilk gözeneğe bir trabzan yaptım. Burası kapüşonun başladığı noktamız. Kapüşon bölümünde bu kol ucunda ve etek ucunda uyguladığımız çarpı şekillerini yapalım. Bir bütünlük sağlasın hırka. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir gözenek atlıyorum. Trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Geride kalan trabzana trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye geçiyorum. Trabzan yapıyorum. Geriye geliyorum. Atlamış olduğum trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum. Kapüşon bölümünü, bu kısmı buraya kadar bu çarpı modeli ile devam edelim. Kapüşon bölümünde bakın çarpı modeli yaparak sonuna geliyorum. Başladığımız noktaya geldik bakın. Bu bölümde bu şekilde çarpı modellerini oluşturduk. Robanın bu kısmında bakın bir trabzan yaparak çarpı modeline geçmiştik. Aynı şekilde burada da çarpı modelini bitiriyorum. Bir adet normal trabzan yapıyorum. Takip eden gözeneğe çakma trabzan yapıyorum. Bakın. Artık çakma trabzanlara geçiyoruz. Düğme iliği için işaret yaptığımız yere geldik bakın. Bu işaretli bölüme bir adet çakma trabzan yapacağım şimdi. Bakın ipi tığın üzerine aldım. İşaret yaptığımız bu bölüme bir adet çakma trabzanı yaptım. 2 zincir çektim. Buradan 2 zincirden sonra bakın bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe bir adet çakma trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bir düğme iliği elde etmiş olduk. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden gözeneklere çakma trabzanlar yapıyorum. Buradaki bu işaret yaptığımız noktaya kadar. Hepsine çakma trabzanlar yapıyorum. Bakın işaret yaptığımız noktaya geldik. O noktaya da bir adet çakma trabzan yapıyorum. Aynı bu düğme iliğinde yaptığımız gibi 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe çakma trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip edenleri çakma trabzan yapıyorum. Bu işaretli yere kadar. Bakın işaretli yaptığımız yere geldik. Oraya da aynı şekilde bir adet çakma trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinci gözeneğe çakma trabzan yapıyorum. Takip edeninde çakma trabzanlar yapıyorum. Diğer düğme iliğinde de aynı şekilde yapacağız. Bakın işaretli yerdeyim yine. Son düğme iliğini yapıyorum. 2 zincir, ipi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye çakma trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın etek ucuna geliyoruz zaten. Etek ucundaki son çakma trabzana çakma trabzan yaptım.
düğme iliklerini de burada işaret yapmış olduk. Bakın beyaz zeminde görelim. Bakın 1, 2, 3, 4 noktada düğme iliği hazırladık. Bunların tam karşına gelen noktalara düğmeleri dikeceğiz. Şimdi son sıramızı yapıyoruz ön patta. Bakın bir zincir çekiyorum. Düz tarafı bana bakıyor. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk gördüğüm gözeneğe bir adet çakma trabzan yapıyorum. Takip edenleri de hepsine çakma trabzanlar yapıyorum. Bakın düğme iliğinin olduğu noktaya geldim. Oranın üzerine de şu şekilde 2 adet çakma trabzan yapıyorum. Bakın bunu atlamış oluyoruz. Bu ilik yaparken batmış olduğumuz çakma trabzanı gördüğüm ilk gözeneğe çakma trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzanlar yapıyorum bakın. Bakın diğer ön patta da sonuna geliyorum. Son gözeneğe de bakın yaptık. Görüntüsüne bir bakalım. Ön patlara ilikli tarafını bakın. Son sıramızda çakma trabzanlar giderek kapüşon bölümünün de uç kısmını bu şekilde gelerek diğer ön patı da çalışmasını yaptım. Şimdi etek ucu bölümüne geçiyoruz. Etek ucu bölümünde buraya uyumlu olarak bakın şu şekilde bir uygulama yapmak istiyorum. Bir zincir çekiyorum bakın. İlk gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. Bunu atlıyorum. Bir sonraki gözeneğe geçiyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe batıyorum. Bakın bir atlıyorum. İkinci gözeneğe geçiyorum. Ona da aynı şekilde 2 zincir çekip aynı gözeneğe batıyorum. Etek ucunu bu şekilde devam edelim. Görüntüsü bu şekilde oluyor bakın. Etek ucunda sonuna geliyorum bakın. Son defa bir daha batalım ve bitirelim. Şu şekilde de battım. Kaydırma tekniğiyle yaptım ve bitirdim. İtik ucunun görüntüsü de bakın hem bu uyguladığımız modele uyumlu oldu hem de güzel oldu. Şimdi bunlara düğmelerini de dikelim bu ön patlara. Bakın buraya düğme iliklerini belirlemiştik. 1, 2, 3, 4 adet düğmeyi tam karşılarına gelecek yerlere dikelim. Bitmiş haliyle hırkamızı bir görelim. Bakın hırkamıza krem renkli düğmelerini de diktim.
Çok güzel oldu. Bakın şu şekilde tam karşılarına gelecek noktalara bu düğmelerini diktim arkadaşlar. Bakın kolların görüntüsü de böyle. Kapüşon bölümümüz de çok güzel oldu. Kapüşon bölümünü açık halde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde isteyen arkadaşlar kol bölümüyle de uyumlu olsun diye bakın şu şekilde hafifçe geriye kıvırarak da kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir bakın hırka elde ettik. Arkadan görüntüsü de bakın şu şekilde. Böylece bu hırka anlatmamızı da burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Bitmiş haliyle size ölçülerini vermek istiyorum. Kol altından etek ucuna kadar olan yükseklik bakın hemen ölçüyorum 20 santim. Kol altının genişliğini ölçüyorum. 26 santimde kol altı genişliği var. Hırkanın bakın bu kapüşon bölümüne başladığımız omuzdan itibaren olan yüksekliğini ölçüyorum. 29 santimde tam yüksekliği var bakın. Kol boyunu ölçelim. Kol boyu bakın katlı haldeyken yüksekliğini ölçüyorum. 14 santim. Açık haliyle ölçelim. 16 santimde bakın açık haliyle yüksekliği var. Omuzdan itibaren kol boyunu ölçüyorum. 27 santim bakın. Kol boyunun tam yüksekliği var. Bunu geriye bükerek de kullanabiliriz. Bebeğin boyu uzadığı zaman bunu açıp rahatça kullanabilirsiniz. Bugünlük anlatımımızı da burada bitirdik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.